Merhaba, hoş geldiniz. Bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Bugün biraz geciktim sanırım. Geçen sefer ses uzaktan geliyor şikayetleri olunca ben de bunu en iyi şekilde vermek istedim sesi. Onu ayarlamam biraz sürdü. Şöyle de paylaşayım bağlantımızı. Ay bu kıyafetimi çok seviyorum. Şunu. Ay bu arada müzik mi geliyor derinden şimdi bana telif mi elif şey olacak. Evet. Bir saniye. Ben buranın yeterince temiz olduğundan emin olayım. Evet. Teşekkür ederim. Geçmiş doğum günümü kutluyorsunuz ama tabii ya var ya bu seneki doğum gününden hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Ya bazen böyle bir arkadaşım gelir bir şey olur biraz şımartılırdım falan. Bu sene yani hiç nothing. Yani evet. Şunu da böyle koyayım. Bugün ne okuyacağız? Hermes okuyacağız. Çünkü ben ikizler burcuyum. Güneşim ikizler doğum günümdü. Çoktandır da mitoloji okumadık. O yüzden okuyacağım şey Hermes. Ay gözlüğe o kadar alıştım ki gözlüğü çıkarınca ben kendim garip geliyorum. Gözlerim de küçüldü sanki. Yayın aç muhabbet et. Ya bazen öyle de olmuyor. Bu da olur da yani. Patreon bilemiyorum ya. Patreon salı uzun yaptım. 1 saat yaptım resmen. Geçen salı Patreon'da 1 saat 56 dakika canlı yayındaydım. Bazen onlarla bayağı sohbet, özel konulara giriyoruz. Evet, Büyükçekmece'de oturuyorum. Fransa'ya merhaba. Nasıl Fransa'da havalar? Ben önümüzdeki hafta ya da hafta sonu mu bilmiyorum. Bir yerlere gitmek istiyorum. Venedik'e gidecektim ama çok fazla yağmur var. Galiba Paris'te de yağmur var böyle gördüm sanırım. Bir sormak istedim. Çok sıcak diyorsunuz. Ama bir yandan da bulutlu galiba. Ama bir dakika çok sıcak nereye? Başka bir yere. Ben şey sordum. Mesela şu sıra Paris nasıl? Ya da Floransa'ya falan gideceğim. Savaşçıları haftada şu kadar değil. Kıdemli savaşçıları bir yayın oluyor. Savaşçılara da böyle ayda bir ya da ayda 2 yayın oluyor. Yani bazen shorts falan paylaşıyorum. Ya da mesela Instagram'daki üyeliklerimde paylaştığım şeyleri falan paylaşıyorum. Paris yağmurlu, güney taraflar sıcak. Fena değilim. Dün gece hiç iyi uyuyamadım. O yüzden birazcık şeyim yani. Zor başladım güne. Başka planlar düşünüyordum. Öyle şey olamadı. Sonra dedim ki yok ya niye ben bugün şey okuyacağım. Hermes okuyacağım. Hatta Hermes'le ilgili çok güzeldi bir bölüm var. Teşekkür ederim. Resim yapmayı öğretemem. Canlı yayında resim yapmayı öğretemem. Resim yapmak bu kadar kolay değil yani. Hani ne sanıyorsunuz? Sadece canlı yayında resim yapabilirim. Aslında yeni bir soluğa ihtiyacım var. Yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Ve belki de mesela yeni bir resme başladığım zaman ya bu gözlük niye ben silmedim? Yeni bir şeye başladığım zaman resme belki de ben bunu şeyle yapacağım yani bir canlı yayında yapabilirim, başlayabilirim. Çünkü ilk başlama kısımları bayağı daha eğlenceli oluyor ama bu sefer belki de gerçekçi tarzda yapmam yani. İlla şart mı? Aa güzel siliyormuş. Ay yok o kadar değil. Yani şu an bir asistanım olsa götür derim şu gözlüğü yıka gel.
Bir dakika bekler misiniz? Ben bunu yıkasam. Gelsem. 2 dakika. 2 dakika bile değil. Bir saniye. Zaten sesim geliyor. Şu an siz beni dinliyorsunuz. Canlı yayında ben sadece yüzümü yıkayacağım. Burada sesimi falan her şeyi biliyorsunuz. Yani en iyi gözlükten en iyi gözlükten şimdi onu yıkattım. Başka bir ve sonra da kağıt verimli beslemek. Geldi. Neler yazdınız bakayım bu arada. Bu da aslında Japon masalı olsa bu da olurmuş ama renkler Hermes'e uygun yani. Ellerim çok kremli olduğu için ve ben de kremli olduğum için, bacaklarım da kremli olduğu için her yerde böyle parıl parıl. O zaman gözlük çabuk kirleniyor. En sevdiğim meslek yani. Öyle bir şey yok. Yani her meslek gerekli. Masal değil, bugün Hermes okuyacağım. Şöyle diyeyim, hani burçlara inanırsınız, inanmazsınız ama geyiği vardır. İkizler burcu çok değişkendir, çok zordur. Yani ikizler olunca kaçarlar. Özellikle ikizler erkeği gördüğü zaman kadınlar kaçar falan. İkizler kadını zordur, erkeği zordur falan gibi bir şey var. Neden bu? Neden? Biliyor musunuz? Hermes'ten dolayı aslında. Yani evet. Ben nerede ayırmışım araçta? Evet, Hermes. Şöyle bir şey, Hermes'in annesi Maia. Maia. Ve oğlunu hamile kaldığı ve onu doğurduğu zaman Arkadya'daki Kilene Dağı'nın karanlık bir mağarasında yaşıyordu. Ama bu dağın tanrıçası değildi. Yoksa Sofokles Metiye'de anlatılana bağlı bu oyunda Nimfe Kilene'yi çocuğun dadısı diye özellikle belirtmezdi. Nimfe Kilene aslında dağa aitti. Maya daha çok alıp götürülmüş birçok tanrısal kızdan oluşan Peleyadlardan 7 yıldızdan biri olarak geceki gökyüzüne bağlıydı. Onlar batıda gök kubbeyi taşıdığı bilinen Atlas'ın kızları sayılıyorlardı. Ben şimdi bu kısmı biraz daha Hermes'in annesinden Hermes'in doğuşuna geleceğim hemen. Ne diyor? Ten severler. Tamam, aslında haklısınız ama çorak kitlesi daha mı büyük bilmiyorum. Ama yani ben de bu şeyleri, yaz hallerini daha çok seviyorum. Bugün ama böyle bir dedim ki yarı kapalı ayakkabı olsun. Bununla bu yakışıyor, tatlı oluyor. Daha sonradan şeylere, açık ayakkabılara geçelim diye düşündüm. Utangaç Nimfe Maya, Metiye böyle başlıyordu. Kutsal tanrıların meclisine hiçbir zaman katılmıyordu. Koyu gölgeli bir mağarada yaşıyordu. Göz gözü görmez bir gecede Hera uyurken Zeus onunla orada birleşti. Bundan kimsenin, tanrıların da insanların da haberi yoktu. Zeus'un dileği yerine geldi. Nimfe hamileliğinin 10. ayında dünyaya çocuğu getirdi.
Olan biten açığa çıkmıştı. Maya kurnaz mı kurnaz, düzenbaz bir dal kavuğu, bir soyguncu, bir inek hırsızı olan, düşlere refakat eden, sokakta kapıların önünde pusuya yatanlar gibi geceleri etrafı kolaçan eden bir oğul doğurdu. O kısa süre sonra edimleriyle tanrılar arasında ün kazanacaktı. Sabahın erken saatlerinde doğmuştu, öğleyin lir çalıyordu. Maya'nın kendisini dünyaya getirdiği ayın 4. gününün akşamında Apollo'nun sırlarını çaldı. İnek hırsızı işte diyor. Yani sıralamaya da bakarsanız boğa sığırlarla ilgilidir. Ondan sonra gelen 3. burç ikizler, Hermes. Ki koç erildir, erkektir. Boğa dişildir. İkizler erkektir yine Hermes. Onu çalıyor gibi bir şey. Ya aslında ben şeyine de bağlantı kuruyorum. İskandinav mitolojisinde de kim var peki mesela? Bu ikizler burcudur bu. Kesinlikle ikizler burcudur dediğiniz İskandinav mitolojisindeki kim? Hadi bakalım. Bir tahmin yürütebilecek misiniz? Bunu okurken benim aklıma geldi. Ay dedim bu da tam şudur. Şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi önümüzdeki hafta özellikle ayın 10'u, 9'u, 10'u çok bereketliymiş. 10'u, 11'i. Nedir? Venüs ve Jüpiter kavuşuyormuş. Şimdi ben bunu birine söyledim. Yani biri, dindar biri falan. Venüs ve Jüpiter bizden çok uzakta. Sen şu an dünyaya bak dedi. Aslında doğru. Yani ben sadece bunun seviyorum. Yani bu şekilde okumalar yapmayı, eğlencesini. Eskiden daha fazla inanıyordum. Şimdi biraz daha çekimserim. Gerçekten ne yapıyorsan dünyada kendin yapıyorsun. Yani dedi Venüs, Jüpiter senden çok uzakta. Sen kendi işine bak dedi. Bırak dedi onları şimdi. Çok doğru yani evet. Bizden bu arada böyle danışırım. Böyle bir şey haklı. Ama devam edeceğiz Hermes'e. İskandinav mitolojisi bilen biri, ben o kadar okuyordum. Hermes'le kimi benzetir? Böyle hırsız, dalaverici, düzenbaz, hilekar, ağzı laf yapan var mı? Cevap verebilecek bir kişi. Evet, Burak Bey bildi, Loki. Sonra kim bildi? Bada Strunda. Evet, evet, evet. Aynen Loki'dir. Şimdi devam ediyoruz. Nedir? Yaptı, hırsızdı bu Apollon'un sırrı. Annesinin ölümsüz bedeninden çıkar çıkmaz kutsal beşikte uzun süre kalmadı. Ayağa kalktı ve Apollon'un sığırlarını aramak üzere mağaranın eşiğini açtı. Yani böyle özellikle sığırları arıyor, bir de o da ayrı ilginç. Bir kaplumbağa buldu ve ondan paha biçilmez bir yarar sağladı. Hayvanın kabuğundan ilk defa bir müzik aleti yapan Hermes'ti. Kaplumbağa ayaklarını sürüyerek otluyordu ve onunla mağaranın kapısında karşılaştı. Zeus'un oğlu ayağına, tez Hermes onu gördü ve güldü. İşte kutlu bir işaret, seni memnuniyetle görüyorum. Yemeğe hoş geldin güzel dansçı, tam vaktinde geliyorsun. Dağlarda yaşayan sen, böyle sevimli bir oyuncağı, sırtındaki koruyucu kabuğu nereden buldun? Seni evime alıyorum. Bana yararlı ol. Dışarısı tehlikeli. Evde yaşamak daha güzel. Canlıyken zararlı büyüye karşı bir koruyucu olacaksın. Ancak öldüğün zaman da güzel şarkılar söyleyeceksin. Ay öldürüyor mu? Ağzı laf yaparak yani yapıyor. Ve şöyle söyleyeyim size, ikizler burcu her zaman bir faydacı tarafı vardır. Yani işlevselliği sever. Bir şeyden bir şey yapar böyle. Bir şeyleri dönüştürür. Değişken burçtur ya zaten. Hermes'in Nil'i bulması böyle başladı. Kaplumbağayı mağaraya aldı, öldürüp kabuğunu boşalttı. Sözü ve edimi, düşüncesi gibi hızlıydı. Kabuğun içine 2 saz sapını bağladı. Eski betimlerdeki bu tür müzik aletlerinde görüldüğü gibi bunların üzerine
koyun bağırsağından 7 tel geldi. Sevimli oyuncağıyla işi bitince mızrabıyla vurarak sesini denedi. Lir onun elinde güçlü bir ses çıkardı. Tanrı ziyafette delikanlıların edepsizce şakalaşmalarına yol açan makamlar deneyerek içine doğduğu gibi şarkı söyledi. Zeus ve Maya'nın nasıl seviştiğini terennüm etti ve bunun sonucu olan kendi doğuşunu övdü. Nife'nin aldığı zenginlikleri de unutmadı. Ama aklı başka yerdeydi. Liri kutsal beşiğe yatırdı. Canı et çekmişti. Karanlık gecede hırsızlar gibi çevreyi araştırmak ve düzenbazca pusuya yatmak için güzel kokulu mağaradan çıktı. Bu sefer de Hermes ölümsüz sığırların otladığı ve ahırların bulunduğu Peria'daki tanrıların gölgeli dağına geldiği zaman Helios atları ve arabasıyla batıyordu. Maia'nın kısa süre sonra çok gözlü Argos'u öldürecek olan oğlu sürüden 50 sığır ayırdı. Onları arka ayakları önde ve ön ayakları da arkada olacak şekilde kumlu zeminde geriye doğru sürdü. Kendine ılgın ve mersin ağacı dallarından kimsenin tasavvur etmeyeceği tabanlar yaptı ve onları ayaklarının altına bağladı. Acelesi vardı ve yol uzundu. Yolu yaraladığında Boitoia'daki Onkestos'ta asma diken yaşlı bir adam onu gördü. Hermes ona şöyle dedi. Sen ihtiyar, asmaların üzümle dolup taşacağı ama gördüğünü sen ihtiyar, asmaların üzümle dolup taşacak ama gördüğünü görmedin ve duyduğunu duymadın ve susacaksın yoksa kendin zarar görürsün. Sığırları dağlar ve vadiler, çiçekli çayırlar boyunca hızla sürdü. Yardımcısı tanrısal karanlık gece sona ermişti. Neredeyse sabah olmuştu. Zeus'un oğlu Apollo'nun sığırlarıyla Alpeios ırmağı kıyısına geldiği anda Pallas'ın kızı Selene gökyüzünde göründü. Sığırlar hiç yorulmamış gibi mağaranın ahırında konakladı ve çiğ ile nemlenmiş lezzetli otları koparıp yedi. Hermes ise odun topladı ve ateş yakmaya girişti. Defne ağacından elde kolayca dönen bir çakmak yaptı. Isınan odun tutuştu ve ilk defa ateş yakan Hermes'ti. Ateşi bir çukurun içinde kuru odunlarla besledi. Alevler yükseldi ve sıcaklık uzaklara yayıldı. Hephaistos'un gücü ateşin yanmasını sağlarken Hermes ahırdan 2 sığırı ateşin yanına götürdü. Sırt üstü yere yatırdı, ters çevirdi ve öldürdü. İşini sırayla yapıyordu. Et ve yağı kesip çıkardı. Ağaç şişlere geçirip kızarttı. Derilerine bu öykünün geçtiği dönemde güya orada durduğu hala görünen bir kayanın üstünde kurumaya bıraktı. Bunu 12 Olimpos tanrısı ve Hermes'in kendisi için etin 12 eşit parçaya bölünmesi izledi. Yani kendisiyle birlikte 12 tanrı. Bakın 12 sayısı var. Ya 12 sayısı zaten böyle şey diye geçer. Mükemmellikle ilgili bir sayıdır. Ayrıca yılda 12 ay var, 12 burç var. Yani şeyler falan orada da zaten 12 tane asıl tanrı deniyor. Olimpos tanrıları, evet, tanrı ve tanrıçalarıydı. Hermes canı ne kadar çok et çekmiş,
Etin kokusu kendisine acı çektirmiş olsa da direndi ve ağzına bir lokma bile koymadı. Çünkü kurbanın sunulduğu tanrılar yiyeceği gerçekten yemek istemediler. Hermes eti mağaranın ahırında ilk hırsızlığının bir anıtı olarak üst üste yığdı. Geriye kalanlar ateşte yakılmıştı. Tanrı işini bitirince ayağındaki tabanları çıkarıp attı. Ateşi söndürdü ve siyah külü çevreye dağıttı. Böylece ikinci gece de geçmişti ve Hermes henüz evine dönmemişti. Selene gökyüzünde parlıyordu. Selene'de ay. Hermes tanrısal dağa Kilene'ye sabaha karşı geldi. Bu uzun yolunda karşısına ne bir tanrı ne bir insan çıktı. Hiçbir köpek ona havlamadı. Zeus'un oğlu ayağına tez Hermes mağaradaki odasına anahtar deliğinden sonbahar nefesi gibi sis süzüldü. Mağara boyunca ses çıkarmadan hafif adımlarla en içteki zengin tapınağa ilerledi. Çabucak beşiğe uzandı, kundağı üzerine çekti ve küçük bir çocuk gibi yatak çarşafıyla oynadı. Sol kolunun altında Lirle öylece yatıyordu. Ama tanrıça annesi her şeyi fark etmişti ve ona şöyle dedi. Sen düzenbaz, gece vakti nereden geliyorsun? Seni gidi utanmaz arlanmaz. Korkarım Leto'nun oğlu budalalığın Korkarım Leto'nun oğlu budalalığın yüzünden seni zincire vurup parçalayacak. Ya da yaşamın uçurumlarında hırsızların başına geçeceksin. Hadi çek git geldiğin yere. Baban seni tanrıların ve insanların başına büyük bir bela olsun diye yarattı. Şimdi şöyle ben bu kısmı tekrar yapayım. Şöyle bir şey benim özel üyelik yayınlarım var ya. Orada ben bazen böyle yapıyorum. Çeşitli roller yapıyorum. Onlarda da en çok aslında hoşa giden rol stepmom. Şimdi ben böyle gibi biraz söylesem acaba öyle mi yapsak? 12 taraftar mı? Ya 12 şeydir. Şöyle bir şey. Yani 3 bir şeyin bir yüzeyde olabilmesi için şöyle söyleyeyim. 2 çizgi bir doğruyu oluşturuyor. 3 nokta olduğu zaman orada bir üçgen oluşuyor. Bir üçlü bir şey vardır. 3'ün üzerinde bir kaide durabilir falan. Bir nasıl derim? Yani 3 bir şeyin başlangıcı, oluşturmak için başlangıcı. 2 daha çok dualite isim geliyor ama 3 olduğu zaman bir kurulum var. Ama mesela 4'te ise daha net bir şey var. Yani 3'te tam o denge belki sağlanamıyor falan. 4 ise daha oturmuş, oturaklı, kareyi oluşturuyor falan. Bunlara daha zaten ayrıca gelirim ama ne diyecektim? Bu ikisinin çarpımından oluştuğu için 12 bayağı bir böyle mükemmel sayı falan diye de geçer bazen bazı kaynaklarda. Çekmecenin yok ya aşırı kalabalıktı yani bugün nasıl bir trafik, nasıl bir yoğunluk. Çok güzel bir açıdan çekiyorum şurada. Siz şu an göremiyorsunuz. Evet. Şu kısmı tekrar. Daha doğduğu ilk gün Apollo'nun sığırlarını çalan Hermes'e annesi eve döndüğü zaman kızıyor ve şöyle kızıyor. Sen düzenbaz, gece vakti nereden geliyorsun? Seni gidi utanmaz, arlanmaz. Korkarım Leto'nun oğlu budalalığın yüzünden seni zincire vurup parçalayacak. Ya da
Yaşamın uçurumlarında hırsızların başına geçeceksin. Haydi çek git geldiğin yere. Baban seni tanrıların ve insanların başına büyük bir bela olasın diye yarattı. Hermes kurnazca cevap verdi. Anne kötülükten henüz çok anlamayan ama annesi azarladığı zaman kolayca ürken ve korkan küçük bir çocuğa bu sözler niye? Bana gelince ömür boyu geçiminizi sağlamak için en doğru olanı ustalığı seçiyorum. Senin de dilediğin gibi tanrıların arasında yalnız biz yeteneksiz ve duasız kalmak istemiyoruz. Burada bu gölgeli mağarada oturmaktansa bitmek tükenmez zenginlikler içinde sonsuza kadar ölümsüzlerle şakalaşmak daha iyi olur. Apollo'nun sahip olduğu aynı kutsal saygınlığı ben de elde etmek isterim. Babam bunu gönül rızasıyla bana bahşetmezse o zaman ki buna muktedirim, hırsızların başına geçme cesaretini göstereceğim. Leto'nun oğlu izimi bulursa onun başına daha büyük işler açabilirim. Falto'ya gider ve evine girerim. Orada yağmalanacak yeterli 3 ayak ve kap, altın, parıldayan demir ve birçok giysi vardır. Eğer canın isterse bunu göreceksin. Oğlu ve annesi ve böylece konuştular diyor ve şafak söktü. İşte Hermes Roma'daki Merkür İkizler Burcu'nun simgesidir. Daha doğrusu gezegenidir. 2 tane ikiz kardeş de İkizler Burcu'nun simgesidir ama e, gezegen olarak Merkür'le ilişkilidir. Merkür de Hermes'tir, Tanrı Hermes'tir. Zekasıyla böyle insanları ikna yeteneğiyle, haberciliğiyle, hırsızlığı falan da var ama yani ikizlere hırsız demek yanlış olur. Kalplerin hırsızı diyebiliriz. Böyle bir şeyler diyebiliriz. Teşekkür ederim. Evet ben 17 ve 30 yıllık tecrübe geçen 18'lik çocuklarla konuşuyordum. Hareketi yanlış yapıyorlardı falan. Bayağı yani aynı moddayız. Teşekkür ederim. Hermes güneşin kendisi değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hermes Roma'da Merkür'e dönüşüyor. Ve Merkür gezegeni de vardır ve Merkür'de Mercury cıva elementidir. Yani şeydir ikizler ya da Hermes falan bu kadar hızlı ya. Daha doğrusu ikizler burcunu şeyle geliyor. Dur bakayım. Şöyle bir saniye. Burada da var. Hermes'i zaten Hermes, Merkurius, hırsızların, tüccarların tanrısı, kavşakların koruyucusu, tanrıların habercisi, kılavuzu. Batı okültizm, gizlicilik felsefesinin de simgesi. Önümüzdeki hafta hatta şey okuyabilirim size. Hermes Trismegistus. Bundan bu bununla ilgili bazı şeyler okuyabilirim. Bir saniye. Şöyle. Castor ve Polydekes ile zodyak takım yıldızı oluştururlar. Yani bunlar bir ikiz. Castor. Dur bakayım buradan ben şimdi ona da gireceğim. Castor. Ama bunlara bugün girmem yani. Onlar başlı başına başka bir hikaye. Ben burada en iyisi yazın bayağı semboller şeyi yapayım. Evet. Tamam bir semboller bölümü hazırlayacağım yine. Ve ikizler ve buna yönelik temalardan gideriz. Evet ben şu kısmı da şey yapayım da. İçine kapanık mı? Ya şöyle bir şey cıva hareketlidir. Yani hareketli tek metal. Hani derecelerde de vardır genleşir sıcakta. O yüzden yani şey ilginçtir cıvanın hali. Evet
bundan daha mesela devam ediyor. Şu an saat kaç? Ne kadardır yayındayız bakalım. Evet, birazdan şey yapacağım yani yayını kapatacağım. 30 olmuş. Evet, o zaman şeydir. Belki hafta ortası da yaparım yayın bilmem. Bazen de Instagram yayını yapıp yüklüyorum ya. Geçen öyle yapmıştım. Ama bugün burada bitireyim. Haftaya da mesela devam edebilirim bu konulara. Ben seviyorum çünkü burada bayağı bir hareketler falan var. Yani bayağı Hermes'in şeyleri, maceraları. Hermes Hindistan tanrısının, Hindistan mitolojisinde nedir peki? Bunu biliyor musunuz? Hermes neyle ilişkilidir? Söyleyeyim mi? Bilecek var mı bakalım? Hermes Hint mitolojisinde hangi tanrı? Etsin mi? Bakayım şöyle biraz daha. Hayır, Buda falan değil. Selamlar. Şeydir. Indra. Ya Indra da orada neler neler yapar. Yani böyle sinir eder insanları. Fazla güveni olmaz. O yüzden aslında ikizlerin de sağ solu belli olmuyor. Ama işte o zekalığından, cıva gibi olmasından duramıyor ki yerinde. Ne yapsın yani? Ne yapsın? İkizler ne yapsın? Zeus'un oğlu ile Yüce Maya böyle konuştular. Şafak söktü, güneş okyanostan yükseldi ve ölümlülere aydınlığı getirdi. Apollon çoktan Onkestos'ta Poseidon'un kutsal korusundaydı. Yolun kenarındaki bağda bir garip ihtiyarla karşılaştı. Onunla konuştu, aradığı sürüden kıvrık boynuzlu sığırlardan söz etti. Geriye sadece boğa ve köpekler kalmıştı. Bütün sığırlar gitmiş, güneşin batması gibi bir anda kaybolmuştu. Acaba ihtiyar yolda sığırlara giden birini görmüş müydü? İhtiyar karşılık verdi. Dostum, insanın gördüğünü söylemesi zordur. İyisiyle kötüsüyle birçok yolcu gelip geçer buradan. Herkesin iç yüzünü anlamak nasıl mümkün olur? Ben güneş batana kadar bütün gün burada bağ çapalıyordum ve bana bir çocuğu görmüşüm gibi geliyor ama tam olarak bilmiyorum ve elinde sopayla sığırların yanından giden ufaklığın da kim olduğunu bilmiyorum. Kendisi sığırların arkasında dönerek devamlı gerisin geriye gidiyordu. Sığırların başı ona çevriliydi. İhtiyar böyle dedi. Apollon adımlarını sıklaştırdı, kanatlarını açmış bir kuşu fark etti. Hırsızlık yapanın Zeus'un oğlu olduğunu bu işaretten derhal anladı. Bir sıçrayışta karanlık sislerin sardığı Palyos'a ulaştı, izleri gördü ve kendi kendine şöyle dedi. Nasıl da bir mucize. Bunlar sığırların izleri ama tamamen ters. As Ashodelos çayına doğru ayak izleri ise ne bir adamın, ne bir kadının, ne kurtların, ayıların ne de aslanların bu kadar büyük adamların bir kentuara ait olduğuna bile inanmıyorum. Durum gitgide daha gizemli bir hal alıyor. Evet, Apollon hala tabii Hermes yeni doğdu. Doğduğu ilk gün zaten şey yaptığı için, çaldığı için. Ha, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Christopher Nolan'ın Odyssey filmi. Yine bununla ilgili. Ben de kısa bir açıklama yapayım ya da ne düşündüğümü söyleyeyim. Çünkü zaten bunlara meraklıyım. Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki ben de birçok kişi gibi
Evet, şöyle söyleyeyim bir dakika. Cümleyi nasıl tamamlayayım? Yani bir kere bende bir ırkçılık falan yoktur ama, bir tarih var. Yazılan bir eser var ve burada tanımlanmış bazı şeyler var. Yani Helen sarışın deniyor, çok çok güzel deniyor falan. Yani ama, Helen'i mesela Afrika kökenli yaptığın zaman ya olmuyor, şey gibi oluyor. O zaman, biz de filmlerde herkes herkesi oynasın falan diye Malcolm X'i sarışın oynatalım. Brad Pitt Malcolm X'i oynasın. Ya da Mandela'yı işte şey oynasın, Anthony Hopkins oynasın falan. Yani bu buna benzer bir durum oluyor. Buna gerek yok, çok zorlama. Ya zaten Aşil için şey demiyorum ya, o kadar çok şey video yaptılar ki komik video yani. Aşil'i işte o kız oynasaydı ne olurdu yani işte ya da şunu oynasaydı ne olurdu hemen en başta ölüyor karakter. Tabii yani şey orada da yani role yakışmak diye bir şey var. O zaman birçok oyuncu bir role hazırlanırken bazıları o kadar çok kilo aldı ki. O zaman onlar niye kilo aldı mesela? Ya da zayıfladılar falan. Yani o zaman kimse bunu yapmasın. Hani bir tiyatro ve müsamere gibi bir şeyde bu belki olabilir. Çünkü sadece oyunculuk var ama sinema deyince başka bir şey oluyor. Ayrıca o zırhlar falan şey zırhı neydi? Orta çağ zırhı. Sen o çağlara bu zırhları falan koyarsan da olmaz yani. Hiç döneme uymamış, kimlere yaranmak için yapmış bilmiyorum. Herhalde Nolan'ın en beğenilmeyen filmi olacak. Yani ben Tenet'i sevmiştim. Yani izlemesi zordu ama sevmiştim mesela. Interstellar'ı sevmiştim. Oppenheimer'ı yani ikinci yarısını biraz zor akıyor bulmuştum. Sinemaya gitmiştim ama Odise'ye asla gitmem. Ha bir şeye gelirse falan bakarım ya da kaçak bir şekilde izlerim herhalde. Yani şey yapmam yani sinemaya gitmem onun için. Bir protesto durumum olur. IMDb'ye puan vermiyorum. Verirsem de düşük veririm. Bu kadar ön yargılıyım yani. Günümüz Batılıları gibi. YouTube'da kalayım. YouTube'da ben zaten Instagram yayınını da koydum. Yani. Ay Zendaya, Zendaya oynamasın yani. Sürekli her şeyi ona oynatıyorlar. Ben de kızın şeyini beğenmiyorum. Yani böyle ifadesini çok şey buluyorum ya, çok yüzeysel buluyorum. Ben mi şey yapmıyorum ya da hep aynı geliyor bana. Hep aynı yüz ifadesi. Şeydir, bazen bir suratta daha bir derinlik olur, bir şey olur. Ya bazılarını sevmiyorum yani, kişisel şeyim bu. Şey de pek sevmem, hoşlanmam. Anne Hathaway. Niyeyse ona da gıcığım. Sandra Bullock'u da sevmezdim. Ben de böyle onu da sevmezdim, bunu da yani sevdiğim kişiler var. Yani eskiden Angelina Jolie'yi çok severdim. Şimdi artık eskisi gibi sevmiyorum. Yani Hollywood'da birçok kişi şeyini gözümden düştü. Ama mesela Meryl Streep, yani kimse ona bir şey diyemez mesela. Bunun gibi bazı oyuncular vardır. Susan Sarandon falan. Yani Michelle Pfeiffer çok hoş kadın falan. Yani bunun gibi Sharon Stone. Yenilerden fazla isim sayamayacağım ama şey iyiydi galiba, Naomi Watts. Böyle yani ben de böyle şeylerimi falan söyleyince favorilerimi. Hımm. Levent Kırca mı? Severim canım, niye sevmeyeyim yani rahmetliyi. Şey ne dediniz? Hımm. You need, subtitles. Tomorrow, the subtitles will be on. But now I can't put them because it needs its HD version. After HD version, I can put subtitles. But you can ask me in English, and if I see you, I will answer you. I was talking about Odyssey movie, Christopher Nolan's, and I didn't like it as everybody. The Boys, yo izlemedim. Yani son dönemde ne izledim derseniz, yani şey, biraz böyle kafamı dağıtmak için romantik komedi gibi şey izlemiştim. The Younger'ı izledim. Çerezlik gidiyordu. Şimdi şeyi izliyorum, az kaldı. Beef diye bir dizi var ya, onun ikinci sezonunu izliyorum.
2. sezonu daha hoşuma gitti. İlk sezonu o kadar da şey değildi de. Yani bazen bazı eski dizileri falan da bitirmiştim. Yani Better Call Saul'u falan ben bu sene izledim. Şeyi bekliyorum. Game of Thrones serisinde Dragons, onu bekliyorum. Gelsin de. Ya onlara bayılıyorum. Ben yani Yüzüklerin Efendisi evreni şeyler olsun. Ya bunları seviyorum her zaman. Fantastik dünyalar. Ama mesela o kadar çok şey izlemedim. Hani dolu şeyler var ya, Star Wars'tan o kadar çok şey çıkardılar ki yani onları izlemedim. Birazcık da böyle gözüksüz. Yok, bir de gözlerim küçülmüş. Tekrar kısa saçlıyım bu arada. Avatar'ı da izledim. O mavilik denizlileri daha çok sevdim. Niye diyecek olursanız yani deniz, yeşil falan. Ormandan çok deniz evrenini daha çok sevmiştim. Evet, arkadaki resimleri ben yaptım. Yes, I draw these paintings because I'm an artist actually. But for 2 years I don't have time to draw or to paint, but I'm a painter. And all of these are mine. Ya güzel bir film teklifi gelse, bana uygun bir rol gelse, yani hani şey gibi bir şey. Yoksa ben oyuncu değilim de hani bir şey gelir ya yaparsınız falan. Yoksa zevkle. Keyif alırım yani. Jennifer Lopez filmi. Onu da mesela severim. Jennifer Lopez'i severim yani. İyi oyuncu olsun olmasın severim. Madonna'yı severdim ama Madonna yok, hayır. Son zamanlarda yani kadının poposunda baby diaper var yani. I was talking about Madonna, Madonna's new look, and it looks like she has a diaper, not that big, yes. Evet, yemek de iyi yaparım. Gayet lezzetlidir. Neyse ben yayını kapatayım. Şimdi kıdemli savaşçılara yayın açacağım. Kamerayı yere koydum. Telefondan dikey ve kamera yerde olacak. Yani kıdemli savaşçı yayınını böyle kamera yerde yapıyorum. Biraz da yüksek tondan bir konuşmayla yapıyorum. İşte yani öyle. Hadi. Ben evlenir miyim? Yani sanki şey erkek evleniyorsa kadın her an hazır. Öyle bir şey yok. Yo, OnlyFans içeriği gibi değil. Kıdemli savaşçılar yerde yani. Yerde. Evet. Görüşürüz. İyi geceler. Belki bugün de bir kremlenme olur. İmparatorlara ama.